Değerli izleyicilerimiz, ateş hattından gerek ülkemizden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, şu anda bildiğiniz üzere yurt dışından Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşlarımızın dönüş zamanı geldi çattı. İzinler bitmeye başladı. Bulunduğumuz nokta vatandaşlarımızın kuyruğa girmeden önce, gümrük kuyruğuna Kapıkule'de girmeden önceki bekletildiği nokta. Burada da bir sıra var. Bu sıraya giren vatandaşlarımız şu anki şartlarda yaklaşık 10 saat kadar bekliyorlar ve ardından gümrüğe doğru ilerliyorlar. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere koronavirüs nedeniyle vatandaşlarımızın pek çoğu maalesef geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye gelememişti. Hal böyle olunca buradaki yoğunluk da arttı. Özellikle bu sene bir önceki yıla göre yaklaşık %60 oranında araçlarıyla gelen vatandaşlarımızın sayısı arttı. Bunda etkili olan bir diğer önemli nokta ise saygıdeğer izleyicilerimiz, uçak fiyatlarının korkunç bir şekilde artması. Hal böyle olunca, uçak fiyatları artınca araçlarıyla gelen insanların sayısı da doğal olarak arttı. Uçak firmalarına baktığımızda bir önceki yıla göre fiyatlarını neredeyse %100'e varan oranda arttırdılar. Hal böyle olunca doğal olarak Kapıkule'de ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Bunun yanı sıra şu anda Yunanistan gümrük kapısını kapatmış vaziyette. Haftalık sadece 1500 kişi, haftalık sadece 1500 kişinin Türkiye'den Yunanistan'a geçmesine müsaade ediyor. Bunun bir diğer anlamı ise şu anda Yunanistan gümrük kapılarını kapatmış vaziyette. Şu anda arkadaşım size gösteriyor. Gördüğünüz gibi yüzlerce, binlerce araç var. Vatandaşlarımız yaklaşık 10 saat kadar bir süre burada bekledikten sonra ancak gümrüğe, Türkiye'nin çıkış noktasındaki gümrük noktasına ulaşabiliyorlar. Hal böyle olunca 10 saate aşkın bir süre burada güneşin altında bekleyen vatandaşlarımızın da tabii sabrı taşıyor. Hal böyle olunca doğal olarak vatandaşlarımız önümüzdeki yıl araçlarıyla gelip gelmeyeceklerini düşünüyorlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi şöyle bir tablo var. Çoluk çocukla beraber yaklaşık 40 derecenin altında güneşte bekleyebilmek, bu alanda, içinde bulunduğumuz bu alanda herhangi bir şekilde gölge alan bulunmadığı için tabii ki zor. Burada Edirne Valiliğin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın ve Hasene adlı derneğin burada ücretsiz bir şekilde ikramları var. Zaman geçirebilecekleri noktalarda mevcut ama gördüğümüz bu tablo gerçekten üzücü bir tablo. Türkiye'nin değişik noktalarına tatil için gelen vatandaşlarımızın burada 10 saati aşkın bir süre bekletilmesini doğru bulmuyoruz. Bununla ilgili olarak Bulgaristan tarafının çok ciddi anlamda vatandaşlarımızı beklettiği yönde haberler var. Türkiye gümrüğünden ziyade Bulgaristan gümrüğünden kaynaklanan bir durumun olduğu gözler önüne seriliyor. Şimdi baktığımızda bakın arkadaşlar, herkes bir şekilde yaklaşık 10 saat bu bölgede bekledikten sonra gümrük noktasına geçiyor. Tabii çok ciddi bir zaman. Merhaba, nasılsınız? İyi yolculuklar. Evet, gördüğünüz gibi saygıdeğer izleyicilerimiz, alan kalabalıklaşmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu alanın daha da dolacağı yönünde bilgiler alıyoruz. Çünkü araçlarıyla gelen vatandaşlarımız artık dönüş yolculuğuna başlayacak. Böyle olunca da Kapıkule'de ciddi bir yoğunluk var. Yunanistan'da anlamak mümkün değil. Yunanistan Türklere sınır kapılarını kapatmış vaziyette. Bu da buradaki yoğunluğu arttıran diğer bir faktör. Bakın değerli izleyicilerimiz, şu anda herkes çoluk çocuğuyla beraber, gerek araçlarında. Evet, şu anda arkadaşımla beraber, kameraman arkadaşımla beraber yoğunluğu size göstermek için, vatandaşlarımızın nasıl beklediğini sizlere göstermek için bu kalabalığın içerisine görüyoruz. Burada binlerce araç var. Bu araçların hepsi sırayla Türkiye gümrüğünden çıkmak için bekletiliyor. Bulgaristan tarafı az önce de ifade ettiğim gibi çok yoğun olduğu için maalesef vatandaşlarımızın burada uzun süre beklemeleri durumu söz konusu. Yola çıkacak olanların, Türkiye'den Avrupa'nın değişik noktalarına gitmek için yola çıkacak olanların burada en az 15 saat kadar bekleyecek gibi plan yapmalarında fayda var. İşbaşı yapacak olanların ya da herhangi bir işi olanların buna göre planlama yapmasında fayda var. Çünkü 15 saat bu her geçen gün içinde bulunduğumuz ayın sonuna kadar da artacağı benziyor. Evet, maalesef can sıkıcı bir durum. Görüyorsunuz, binlerce araç, binlerce vatandaşımız sadece ve sadece gümrükten çıkabilmek için bu noktayı doldurmuş vaziyette. 10 saati aşkın bir süre ve bu sürede her geçen saat daha da artıyor. İzinler bittiği için vatandaşlarımız dönmeye başlıyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bakın buradaki düzeni anlatacağım ben size. Saygıdeğer izleyicilerimiz, şu an bulunduğumuz nokta vatandaşlarımızın Kapıkule'ye, şimdi arkadaşım gösterecek size, ilk giriş yaptıkları nokta.
buradan gelenler bu tarafa geçiyor ve kuyruğa giriyor. Arkaya doğru kuyruğa gidiyor ve bu da burada ciddi bir yoğunluğun oluşmasına neden oluyor. Bakın değerli izleyicilerimiz, şu anda binlerce araç Kapıkule Camii'nin hemen yanındaki bu alanda bekletiliyor ve sırayla da içeriye alınıyor. Bu sıcağın altında 10 saati aşkın bir süre vatandaşlarımızın bekletilmesi tabii ki sıkıntılı bir durum. Bu sıkıntının da bir an önce bitmesini bekliyoruz. Bu sorunun Bulgaristan'dan kaynaklandığı yönünde de çok sayıda haber var. Tabii buradan geçmek işin bitmesi anlamına gelmiyor. Bulgaristan, bunun yanı sıra Sırbistan'da da vatandaşlarımız uzun saatler bekleyebiliyorlar. Hal böyle olunca en az yolda bekleme süresi minimum 24 saat. Buna göre değerli izleyicilerimiz mutlak surette yol planınızı yapın. Bakın herkes çoluk çocuğuyla beraber, şimdi arkadaşımla beraber yürüyeceğiz oraya doğru. O bölgeyi göstereceğim size. Saygıdeğer izleyicilerimiz, görüyorsunuz. Uzun süre beklemek tabii kolay değil. Yani binlerce kilometre, Türkiye'nin değişik noktalarından yüzlerce kilometre gelip ardından da burada vatandaşlarımız bekleyince ister istemez kolay olmuyor. Bakın görüyorsunuz, vatandaşlarımız yerlerde yatıyorlar. Acele etme. Daha gitmedim mi? Acele etme. Evet. Görüyorsunuz, vatandaşlarımız ne yapsınlar? Dinleniyorlar. Evet. Saygıdeğer izleyicilerimiz. Tabii araçlar sıcak olduğu için çalışıyor bir kısmı. Ama saatlerce klimada çalışan bir aracın içerisinde beklemek de öyle kolay değil. Şimdi görmüş olduğunuz araçlar Türkiye'ye giriş yapan, daha doğrusu Türkiye'den çıkmak için gelen araçlar. Bu araçlar burada sıraya giriyorlar. Bu bulunduğumuz nokta yeni gelenlerin. Ta öbür uçta değerli izleyicilerimiz, sağ tarafta bir nebze olsun gümrüğe yaklaşabiliyorlar ama burada yaklaşık 10 saat kadar bekledikten sonra vatandaşlarımızın gümrüğe yaklaştığını görüyoruz. Şimdi bu yoğunluğu biraz daha göstereceğiz size. Evet değerli izleyicilerimiz, 10 saat az değil. Bu zaman artıyor ama azalmıyor. İçinde bulunduğumuz ayın sonuna kadar da bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Şu anda gördüğünüz binlerce araç Kapıkule Gümrüğü'nden geçebilmek için bekliyor. Öyle olunca da tabii ciddi bir sıkıntı var. Merhaba, kolay gelsin, iyi yolculuklar. Evet, maalesef böyle bir tablo var. Bakın. Koronavirüs nedeniyle gelenlerin sayısının artması bu sene böyle bir yoğunluğa neden oldu ama bunun böyle olacağı belliydi. Bununla ilgili Bulgaristan tarafından mutlaka tedbirlerin alınması gerekiyordu. Üzülerek bu tabloyu anlatıyorum. Yani 10 saati aşkın bir süre beklemek ve ardından da vatandaşlarımız saatinde bu sıcağın altında çoluk çocuğuyla beraber gerçekten sıkıntı içerisinde. İleri yaş grubunda olanlar, bunun yanı sıra çocuklu olanlarla ilgili sıkıntı da mevcut. Şimdi değerli izleyicilerimiz, yola çıkacak olanların mutlak surette erken çıkmasında fayda var. Şimdi size vatandaşlarımızın ikram noktalarında dinlendiği noktaları sizlere göstereceğim. Şimdi bu alan orta boş bırakılmış vaziyette. Ama bu noktadan işte vatandaş gümrüğe doğru gidiyor. Şu an gördüğünüz nokta sırası gelenin gümrüğe yönlendirildiği nokta. Evet saygıdeğer izleyicilerimiz, şu anda burada bulunan vatandaşlarımız uzun saatler beklemiş ve bunun yorgunluğunu yaşıyorlar. Maalesef hani yapılacak olan bir şey varsa da bir an önce yapılması gerekiyor. Aksi halde buradaki sinirler de bayağı gergin. Vatandaş bir an önce bunun çözülmesini bekliyor. Özellikle Bulgaristan tarafının bu işi çözmesi gerekiyor. Edirne Valimizin Bulgaristan konsolosluğuyla bir görüşme gerçekleştirdiğini biliyoruz. Burada eksik olan konulardan bir tanesi de burada vatandaşların bize aktardığı parayla alışveriş yapabilecekleri büfe ve benzeri bir şeyinde olmasını, yemek satın alabilecekleri noktalarında olmasını istiyorlar. Burada ikram noktaları var ama sanıyorum yetersiz geliyor. Hal böyle olunca vatandaş da bizi görünce bizim izleyicilerimiz de konuyu bize aktarıyorlar. Bakın görüyorsunuz, bekleyenlerin hepsi gurbetçi vatandaşlarımız. Türkiye'nin
değişik noktalarından yaşamış oldukları ülkelere gidebilmek için Kapıkule'ye kadar geldiler ama aslında olay burada başlıyor. Maalesef üzücü bir durum. Hal böyle olunca da bunları biz de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sesi olarak sizlere aktarıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çocuklar, bebekler maalesef 10 saate aşkın bir süre burada beklemek zorunda. Plakalara baktığımızda yoğunluklu olarak Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya'yı görüyoruz. Diğer ülkelerde var. Danimarka. Bunun yanı sıra İngiltere'de de gözlemleyebiliyoruz. Maalesef yapacak bir şey yok. Bu noktada vatandaşlarımızın beklemesi gerekiyor. Sıla yolu büyük oranda bu noktadan sonra çile yoluna dönüyor. Maalesef tablo bu. Yani aslında üzerinde konuşulacak çok bir şey yok. Vatandaşımız burada saatlerce bekleyerek durumu anlatıyor. Yetkililerin de bir an önce bu kanayan yaraya parmak basmasında fayda var. Bakın her saat geçtikçe, dakika geçtikçe bu yayını anlatırken size burada kalabalık yoktu. Ama şu anda görmüş olduğunuz gibi kalabalık artmaya devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz, şunun bilinmesine fayda var. Türkiye için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız çok değerli. Onlar gece gündüz 11 ay boyunca çalışarak biriktirmiş oldukları paraları bu ülkeye getiriyorlar. Bu ülkede yatırım yapıyorlar. Ülkenin kalkınması için büyük katkı sağlıyorlar. Hal böyle olunca da ana vatan hasreti de birleşince vatandaş doğal olarak Türkiye'den çıkmak istediğinde böyle bir tabloyla karşılaşmak istemiyor. Şimdi kameraman arkadaşım size gösteriyor. Bakın çoluk çocuğunuzla beraber siz 10 saati aşkın bir süre burada bekleseniz neler hissedersiniz sanıyorum empati yaptığınızda anlayabilirsiniz. Evet, değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili olarak lütfen düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Sizlerden rica ediyoruz. Gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sizlerden ricam şu, konuyla ilgili görüşlerinizi yorum bölümüne yazın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz de lütfen like atın. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.